ben aslında Edirne doğumluyum. E, Rahmetli dedem Üsküp'te doğma büyüme. Babam da orada doğma büyüme. Dedemden duyduğum, yani bizim çocukluğumuzda anlatıldığı kadarıyla, hatırladığım kadarıyla, onun da dedesi Konya Karaman'dan iki kardeş, bu meşhur 93 Muharebesi vardır. İşte Gazi Osman Paşa'nın Plevne müdafası. O tarihlerde 93 Harbi diye geçer. 1877-78 ama şeye göre Hicri tarihle 1293'e tekabül ettiğinden dolayı 93 Harbi diye bilinir. O muharebe sırasında asker olarak benim dedemin dedelerini Konya Karaman'dan oraya göndermişler. O 93 Muharebe sırasında. Rivayete göre onlar da bu muharebeden sonra orada kalmışlar. Yani tekrar memleketlerine dönmemişler. Orada kalmışlar, evlenmişler, barklanmışlar. İşte dedem, ondan sonra dedem bu hatta işte Balkan Savaşları, Balkan Muharebeleri sırasında Sırplara karşı çetecilik yaptığını anlatırdı. Hatta işte böyle işte Sırpları kovalıyorlar, dağdan dağa koşuyorlar. Derdi ki benim lakabım memlekette Uçmak Mehmet diye. İşte daha sonra Türkiye'ye geldikten sonra soyadı kanunu dolayısıyla işte teklif ediyor, size ne soyadı verelim. O da diyor ki benim lakabım, bizim lakabımız memlekette Uçmak idi. Herhalde nüfus memuru uçmak olmaz diye Uçman diye yani soyadımız oradan geliyor. Babam küçük yaştayken, yani herhalde 5-6 yaşlarındayken bu gavur memleketine, aynen bu dedemin tabiri, ben çoluğumu çocuğumu bu gavur memleketinde bırakmak istemiyorum diye Türkiye'ye yapıyorlar. Onlar o zamanki tabirle muhaceret ediyorlar. Muhacir deniyordu. Şimdi göçmen diyorlar ama muhacir daha bir Osmanlıca tabir. Devlet gelenlere bu Tekirdağ Muratlı kazası vardır. Orada arazi vermiş, yer vermiş. Bir süre orada oturmuşlar. Galiba bir tatsızlık olmuş. Oradan Bursa'ya gidiyorlar. Bir süre Bursa'da yaşamışlar. Orada da tutunamamışlar. Oradan Edirne'ye geliyorlar. Edirne'ye yerleşmişler. Yani ben Edirne'nin tabii daha sonra bina vardı. Taşlık semti diye bir semt vardı. Ben orada dünyaya gelmişim. Daha sonra oradaki evi de satıp Kıyık semtine geçiyorlar. Yani hala orada kardeşlerimin oturduğu, yani babadan dededen kalma şeyimiz var, evlerimiz var. İşte ilkokulu mahallemizde de kırmızı tuğladan olduğu için sıvanmamış. Kırmızı Mektep diye denirdi. Fevzi Paşa İlkokulu, yani Fevzi Çakmak'tan dolayı orada okudum. Babam yapmak istiyordu. Sanat okuluna verme, yani bir sanat öğrenmem için. Fakat herhalde rahmetli olmuştur. İlkokul son sınıfında çok iyi hatırlıyorum. Raif Esenkal hocamız yok dedi, sen yapma, yani sanat okuluna değil de sen mutlaka ortaokul, liseyi oku diye. Galiba babama da o şekilde ikna etmiş. İşte Edirne Ortaokulu'nda ilkokuldan sonra 3 yıl okuduk. O yıllarda bu Edirne'de ortaokulla lise binası, Edirne Lisesi binası arasında bir merdivenle gidilip geliniyordu. Yani böyle bir organik bir bağ vardı sanki ve çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi bir ortaokul, yani bina olarak eğitim de gayet iyiydi. Mesela biyoloji laboratuvarımız vardı. Biyoloji derslerini orada yapıyorduk. Müzik odası vardı.
orada yapılıyordu. Kimya laboratuvarı vardı, fizik laboratuvarı vardı. Yani böyle gerçekten donanımlı bir okuldu. Galiba şimdi tam hatırlayamıyorum ama sınıf sayısı galiba çok olduğundan dolayı biz A sınıfındaydık. Üçüncü sınıfa yani ortaokul 3'ü galiba binada dershane bulunamadı. Lise binasında bir şey gösterdiler. Lise binasında okuduk 3. sınıfta. Yani liseye gitmeden önce biz 3. sınıfta lisede idik. İşte arkasından ortaokuldan mezun olunca lisede işte Edirne Lisesi. Maalesef sonraki bu 80'li yıllardaki o anarşinin zirve yaptığı yıllarda lise, tabii ben sonradan öğreniyorum. Abdülhamit zamanında bütün Türkiye'de yapılan o idadi denilen okullardan biriymiş bu okul. Maalesef yaktılar, yandı o okul. Ama sonra tekrar şey yapıldı, aslına uygun olarak tekrar inşa edildi. Hatta geçen yıl TRT1'de bir film vardı, Kara Tahta diye bir film. Bu bizim okuduğumuz okulda çekilmiş. Yani orada olaylar orada cereyan etti. Öyle bir hatırlama şey oldu. Hatırladık oradaki geçirdiğimiz yılları. Tabii o yıllarda yani gerek ortaokulda gerek lisede okuduğumuz yıllarda bugünkünden çok daha farklı yani mukayese ettiğim zaman çok daha iyi bir kaliteli eğitim şey yapılıyordu, veriliyordu. Mesela çok iyi hatırlarım. Hem müdürümüzdü bizim hem de felsefe derslerimize geliyordu. Adını çok iyi hatırlıyorum. Nedim Göknil diye iri yarı böyle yapılı bir hoca. Bir gün galiba Şubat tatilinden önce sömestrin sonlarına doğru son bir derste ders yaptı ve Şubat tatilinde hepimize, bütün öğrencilere ödev veriyor, yazdırıyordu. Bu Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerinden bilirsiniz. Hasan Ali Yücel zamanında çıkan işte Batı klasikleri, Doğu klasikleri. O seriden hepimize birer kitap okuyup onun işte özetini çıkarma şeklinde. İşte yazdırdı ders boyunca. O arada zil çaldı. Bir 3-5 arkadaş biz sona kaldık. Dedi ki ben odaya gidiyorum, siz odama gelin. Orada şey yapacağım, size vereceğim. İşte 3-5 arkadaş kalktık gittik müdür beyin odasına. Zannediyorum hoca bu eski harfler yani Osmanlı harfler daha kalkmadan önceki yıllarda okumuş. Muhtemelen şuur altında eski yazı bize işte masasında kağıt bize şey yapıyor işte ödev yazıp verecek. Eski yazıyla yazmaya başladı farkında olmadan. Galiba bir satır yazdı. Ondan sonra fark etti. Aldı kağıdı, yırttı, attı. Yani onu çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra işte yeni harflerle bir ödev vermişti. Yani demek istediğim o yıllarda hakikaten çok kaliteli şeyler vardı. Hocalarımız vardı. Edebiyat hocamız birkaç yıl önce vefat etti. Sevim Eray diye. Yani çok iyi bir hoca değildi ama bir de o yıllarda biz lise 1, 2, 3 yani bütün Türkiye'de rahmetli Nihat Sami Banarlı'nın kitapları okutuluyordu. İyi kitaplardı bunlar. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. İşte Ziya Paşa'nın terkibi bendinden örnekler orada hatırlıyorum ve ezberlemiştik onları. İşte Ahmet Haşim'in o merdiven şiiri ezberlediğimizi hatırlıyorum. Cenab-ı Şahabettin'in Elhan-ı Şitasını. Yani böyle çok iyi kitaplardı ve ne bileyim ben o yıllarda biz talebeler de farklıydı. Yani hocaların söyledi işte şunu okuyacaksınız, şunu ödev yapacaksınız. Aynen şey yapılıyordu yani bugünkü eğitimden çok çok daha farklı idi. İşte bir de şunu söyleyeyim, o da çok önemli. O yıllarda zannediyorum bütün Türkiye'de lise son sınıfta yani mezun olabilmek için
bizden önceki yıllarda, o 40'lı yıllarda bakalorya deniliyormuş ama o isim kalktı. Mezun olmadan önce ta lise 1, 2, 3'te gördüğümüz bütün derslerden imtihan olunuyordu. Yani gerçekten çok zordu. Yani şimdiki gibi böyle kalma yok falan filan, böyle bir şey yoktu. Yani çok ciddi bir şekilde hazırlanmanız, çalışmanız gerekiyordu. Dediğim gibi lise 1, 2, 3 bütün her dersten ayrı ayrı şey oluyordu ve sözlü imtihan oluyordu. Gerçekten çok zordu. Tabii bu yetiştiriyordu şeyleri, bizleri. Daha sonra tabii o yıllarda şimdiki gibi böyle dershaneler, kurslar falan yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerden bir test kitabı elimize geçmişti. Ona hazırlanıp imtihana girdik. Üç şeydi o zaman, yani şimdiki gibi hem çok fazla üniversite yoktu hem de çok zor değildi. Bir fen bilimleri, sosyal bilimler, bir de yabancı dil alanında 3 şeyden benim temel bilimler, sosyal bilimler diye böyle 3-4 dal vardı. İyi bir puan geldi. Şimdi tam hatırlamıyorum ama yani o puanla siyasal bilgilere, hukuka falan da girilebilecek şeydi ama benim niyetim sanat tarihi okumaktı. O da şuradan geliyor. Bizim yani lisede okuduğumuz yıllarda son sınıfta, daha önceki sınıflarda var mıydı onu hatırlamıyorum. Sanat tarihi dersimiz son sınıfta. O sırada Edirne Müze Müdürü, onun da çok iyi adını hatırlıyorum, Afif Süreyya Duruçay diye bir hoca. Çok iyi bir hoca. Yani sanat tarihini çok iyi bilen. Bize sevdirmişti, daha doğrusu bana sevdirmişti sanat tarihini. Mesela sınıfımızda döner şey görünüyordu. Selimiye Camii görünür. Selimiye Camii'ne bakarak böyle vecd içerisinde ders yapardı. Muhtemelen onun etkisiyle ben sanat tarihi, yani üniversitede sanat tarihi okuma niyetiyle İstanbul'a geldim. Tuvanım tutuyor. İşte kaydımızı yaptıracağız. Galiba Eylül ayıydı. İşte kayıt için Edebiyat Fakültesi'ne geldik. Bir aynı sınıftan, yani lise sınıftan aynı sınıftan bir arkadaşımla, adını da hatırlıyorum, Osman Mutafçılar'la karşılaştık. Tabii İstanbul'un yabancısıyız. İşte hiç tanıdık yok, şu yok, bu yok. Osman dedi ki ben Türk Dili Edebiyatı bölümüne kaydımı yapacağım. Gel sen de yap. Ya ben sanat tarihi okumak istiyorum falan. Şimdi tabii bu arkadaşlık dolayısıyla, bahanesiyle ben de sanat tarihine değil de Türk Dili Edebiyatı bölümüne kaydımı yaptırdım. İşte kısmet böyleymiş. Ama bizim okuduğumuz, yani bu 69-70 dönemi bu. Bir yıl önce o 68 olaylar, 68 kuşağı diye şey yapar. Yani bizden bir yıl önce olaylar başlamış, üniversite olayları, işte boykotlar, işgaller. Ve biz, hatta çok iyi hatırlıyorum, 1 Kasım'da üniversiteler, yani o yıllardaki eğitim sistemi öyleydi. 1 Kasım'da üniversiteler açılıyor, Kasım, Aralık, Ocak 3 ay ders yapılıyor. Şubat 1 ay tatil, Mart, Nisan, Mayıs yine 3 ay eğitim. Haziran döneminde imtihanlar oluyor. Yaz tatili, Eylül ayında da bütünlemeler olur. Tekrar Kasım'da açılıyor. Yani böyleydi sistem. Çok iyi hatırlıyorum. 1 Kasım işte üniversiteler açılacak. Dendi ki merkez binada, işte o Atatürk heykelinin olduğu orada işte rektör konuşma yapacak, açılış konuşması. Biz de kalktık gittik oraya birkaç arkadaşla. Çok iyi hatırlıyorum. Daha rektör falan gelmeden üniversitenin damına birileri şey yapmışlar, önceden yerleşmişler. Gelen öğrencilerin üzerine oradan taşlar, sopalar, tuğlalar attılar. Böyle bizde çil yavrusu gibi ne tören yapıldı ne bir şey. Yani bu şekilde başladı ve maalesef böyle 4 yıl çok kötü bir üniversite tahsil hayatımız oldu. 3. sınıftayken Ahmet Caferoğlu diye bir dil hocamız vardı. Onun dersinde 4. katta bölümde ders yapılırken koridorda bir karşılıklı çatışma başladı.
bizim dershanemizin tam karşısında asistanlar odasının kapısında ilk, yani üniversite olaylarına ilk şehit diyelim Yusuf İmamoğlu o sırada öldürüldü. Başından vurulmuş bir vaziyette. Yani maalesef böyle başladı, böyle bitti bizim üniversite tahsilimiz. Bir de onu da madem oradan açıldı, belki ileride sorular vardır. Tabii şimdi o yıllarda içinde bulunduğumuz o meşhur bir şey vardır ya, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. O yıllarda biz farkında değildik ama daha sonraki yıllarda, yani mesela şimdiden ben dönüp baktığım zaman hakikaten Türkoloji alanının duayen hocalarından biz ders görmüşüz. İşte mesela Profesör Ali Nihat Tarlan, Mehmet Kaplan ki daha sonra ben onun asistanı oldum. Faruk Kadri Timurtaş, Abdülkadir Karahan, Fahir İz, Saadettin Buluç, Faruk Kadri Timurtaş, Muharrem Ergin, Necmettin Hacı Eminoğlu, Ali Alparslan, Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Günay Kut, Mert Oltulum, Amil Çelebioğlu, Birol Emil, İnce Engün'ün, yani hakikaten bunların derslerini gördük. Yani o yıllarda farkında değildik ama şimdi dönüp baktığım zaman Türkolojinin gerçekten o yıllar altın çağı imiş. Tabii daha sonra bu gökten sonra 80'li yıllardan sonra hocaların işte bir kısmı vefat etti, bir kısmı emekli oldu. O muhteşem kadro bugün yok maalesef. Yani onların yetiştirdiği asistanlar, onların talebeleri devam ettiriyorlar ama tabii o hava, o ortam elbette mümkün değil yapması. İstanbul'a ilk defa işte akrabalarımız var. Teyzem vardı, rahmetli oldu Bakırköy'de. Bir de dedemin amca oğlu Mecidiyeköy'de oturuyorlardı. Bu ortaokul 2 veya 3. sınıftayken annemle, kardeşlerimle beraber ilk defa İstanbul'a o zaman, yani ondan önce İstanbul'u işte çeşitli ansiklopedilerdeki resimlerden, mecmualardan tanıyorduk. İşte gördüğümüz kadarıyla, hatırladığım kadarıyla işte Sultanahmet Camii, Dikilitaş, Süleymaniye Camii falan, yani o kadar hatırlıyorum. İşte İstanbul'a geldiğimizde, yani o ilk gelişimde, ortaokul yıllarında otobüsle işte Bakırköy'den kalktık. İşte Taksim'den de Mecidiyeköy'e gideceğiz. Yani onu hiç unutamam. İşte bu Bozdoğan kemerinin altından geçiyoruz. Dediler ki işte burası eskiden su kemerleriymiş. Su kemeri deyince yani sular peki buradan nasıl yapıyor? Tabii çocuk aklı biraz da. Yani onun üzerinden künkler falan olduğunu tabii yapamadım. Yani aşağıya akmıyor mu falan sular gibi böyle bir hatırlıyorum. Yani o ilk geldiğimizde dediğim gibi bana yaşıt akraba çocuklarıyla biraz işte Mecidiyeköy, Taksim, Sultanahmet filan dolaştık ama asıl daha sonra, yani üniversite tahsili dolayısıyla geldiğim zaman önce hatta imtihanlar için yine İstanbul'a gelmiştik, üniversite imtihanları. O zaman da şunu da çok iyi hatırlıyorum. İşte imtihana girdik, yine garip bir tesadüf. Edebiyat Fakültesi'nde girdim ben imtihana, 7 numaralı amfide. İşte imtihandan sonra bir gün Sahaflar Çarşısı'na gittiğimi hatırlıyorum. Bizim lisedeki gibi, yani eğitim gibi, işte okullar açılmadan önce giderdik, işte kırtasiyeden ders kitapları alınır. Yani dersler başladığı zaman kitaplarımız, defterlerimiz hazır olurdu. Tabii üniversite tahsilinde öyle bir şey olduğunu zannederek ben Sahaflar Çarşısı'na gittim. Hiç unutmam, kulakları çınlasın. Yani şu anda sahafların duayen kitapçısıdır sahaf. İbrahim Derbeder, İbrahim abi. Tesadüfen ona gitmişim. İşte ben üniversite Türkolojiye giriyorum. Ders kitapları almak istiyorum diye. Böyle herhalde yaptı, fark etti yani bu işleri acemisi olduğumu. Dedi ki okullar açılsın, dersler başlasın. Hocalarınız o zaman size söyleyecek hangi kitapların alınacağını.
acele etme diye böyle bir şey söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Sonra da sonraki yıllarda da İbrahim abiyle ahbap olduk. Birçok kitap aldım ondan. İlk yani İstanbul'a da okul açıldığı zaman ilk geldiğimizde bu Kıztaşı'nda, yani Kıztaşı'na bakan, şu anda yine o bina duruyor, eczane oluyor. Bizden önceki, daha önceki yıllarda orası, o bina Komünizmle Mücadele Derneği binası imiş. Galiba onlar başka bir yere taşınmışlar. O bina boşalmış. Böyle bir işte dışarıdan, İstanbul dışından gelen öğrencilere bir tür pansiyon gibi ayarlamışlar. Bir işte Edirne'den gelen, benimle hukuk fakültesinde şimdi rahmetli oldu, Fahri Babalı diye bir arkadaşımız vardı. Onun dışında şimdi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde hocalık yapan Profesör Abdülkadir Özcan, daha sonra avukatlık yapan Davut Dursun diye bir arkadaşım. Ben 5-6 arkadaş orada kaldık. Tabii İstanbul'u bilmiyoruz, kaybolmayalım diye sabah işte yürüyerek oradan çıkıyoruz, Kıztaşı'ndan yürüyerek işte Şehzadebaşı, Vezdeciler'den üniversiteye giriyoruz. Yine akşam aynı güzergahtan geri dönüyorduk. Yani ilk sömestr bir 3 ay kadar orada kaldık. Daha sonra galiba mal sahipleri bir problem olmuş. Mecburen ayrıldık oradan. Bundan sonra ben Karagümrük'te yine Abdülkadir Özcan, daha başka arkadaşlarla Vefa Stadı'nın karşısında bir apartman, girişte bir apartman dairesinde kaldık. Ama ilk kaldığımız yer bu Kıztaşı'ndaki bina idi. Tabii İstanbul'un yabancısıyız, bilmiyoruz. Yani sadece işte hafta sonları Fatih Camii'ne çıktığımızı hatırlıyorum. Sonra işte yakında Bülgerzade Camii var. Bir de yani yine güzergahımız üzerinde tam değil ama Fatih Camii'ne gidip gelirken işte Ali Emir Efendi'nin kitaplarıyla oluşturulan Millet Kütüphanesi var. Onu hatırlıyorum. Hatta yine kulakları çınlasın, galiba yine belediyede bir şeyler yapıyor mu tam bilmiyorum. Bir Erman Tuncer, Dişçilik Fakültesi'nde o zamanlar asistandı. Hafta sonları gelirdi bizi ziyarete. İşte bazı rehberlik yapardı yani bize. Ben onu çok iyi hatırlıyorum. Bir de yine Erman Bey'le gidip gelen yanımıza Sedat Yenigün rahmetli oldu. İşte onların vasıtasıyla Cağaloğlu'nda Milli Türk Talebe Birliği'ne gidip gelmeye başladık. Milli Türk Talebe Birliği'nin bir kitap kulübü vardı. Oraya abone olduk. Yani biraz daha bizi ilgilendiren, yani ders kitaplarımız dışında bir entelektüel kimliğimizin oluşmasında faydalı olan kitaplar alıyorduk, biraz daha indirimli. O yıllarda çok iyi hatırlıyorum. Şimdi galiba milletvekili, bir dönem meclis başkanlığında yapan İsmail Kahraman, Milli Türk Talebe Birliği Başkanıydı. Hüseyin Coşkun onun sekreteriydi, yardımcısı durumundaydı. Hatta şöyle bir şeyi hatırlıyorum, çok iyi bir hatıramız oldu. Yine böyle bir soğuk bir Ocak veya Şubat ama gerçekten çok soğuk, kar var yerlerde. Yine Milli Türk Talebe Birliği'ne gitmişiz. Galiba rahmetli Sedat'la beraber. Soğuk, ellerimizde eldiven var. Beni işte Hüseyin Coşkun'la tanıştırıyor işte arkadaşımız diye. Ben de bilmiyorum tabii. Elimi uzattım, elimde eldivenle. Hüseyin Bey dedi ki, kardeşim tokalaşırken eldivenle tokalaşılmaz diye. Bunu hiç unutmam. Yani şunu söylemek istiyorum. İstanbulluluk diye bir şey vardı o yıllarda. İstanbul'un kendine mahsus örf ve adetleri, kuralları. İstanbul'a taşradan gelenler bu kurallara mümkün mertebe uymaya, ayak uydurmaya gayret ederlerdi, çalışırlardı. İşte bu benim yaşadığım hadise bunlardan biri. Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım bir şey. Ama şimdi maalesef tersine döndü. Taşra'dan gelenler
hakim bir durumda kendi örf ve adetlerini bu şehirde yaşatmaya çalışıyorlar. Yani İstanbulluluk maalesef şeyde kaldı, lafta kaldı gerçek manada. İşte belki ileride konuşmadığımızda şey yapacak, yine bu İstanbul Türkçesi meselesi üzerinde de yine dururuz. Yani dediğim gibi işte İstanbul'u semti de çok iyi tanımadığımızdan dolayı işte Erman Bey'in, rahmetli Sedat Yenigün'ün rehberliğinde diyelim, işte Fatih Camii'ne, hafta sonları Fatih Camii'ne gidip geliyorduk. Arada bir bu Dülgerzade'ye gidip geliyorduk. Bir de bir Ramazan'a rastlamıştı. Bu Ali Emir Efendi Kütüphanesi'nin yan tarafında, çok iyi hatırlıyorum, bir lokanta mıydı veya bir ev miydi, yani onu tam şey yapıyorum. Birkaç gece bizi iftara davet etmişlerdi. Onları hatırlıyorum. Yani çok fazla şeyimiz yoktu. O ilk geldiğimiz yıllarda çok fazla münasebetimiz. Hatta işte adı Kıstaşı, Kıstaşı'na karşı şey yapıyoruz, gidip oturuyoruz. Yani oturduğumuz binadan Kıstaşı böyle ayan beyan görünüyor ama yani merak edip de yani nedir bu Kıstaşı, niye bu isim verilmiş, bunun özelliği nedir falan gibi böyle bir şey de uyanmadı yani o yıllarda, nedense böyle bir öğrenme arzusu uyanmadı. Yıllar sonra yani artık İstanbul'a iyice demir attıktan sonra İstanbul'daki tarihi yapılar vesaire şey yapmaya başladık, öğrenmeye başladık. Yani o yıllarda çok fazla. Bir de şunu hatırlıyorum, galiba iyi bir havaydı. Hafta sonu, yani yağmur çamur olmayan biraz soğuk bir havada yürüyerek, galiba şeyden, yani kaldığımız binadaki arkadaşlardan biri yürüyerek Fevzi Paşa Caddesi'nden ta Edirne Kapı'ya kadar yürüdüğümüzü, hatta surların üzerine çıktığımızı hatırlıyorum. Edirne Kapı civarında. Yani o ilk yıllara ait böyle bir hatırlayabildiğim sadece bunlar var. Şimdi öğrencilik yıllarımızda işte dediğim gibi Milli Türk Talebe Birliği'nin kitap kulübü en çok ve bir de orada Milli Türk Talebe Birliği'nin büyük bir konferans salonu vardır. Orada hafta sonları, yani cumartesi günleri genellikle konferanslar oluyordu. Mesela Necip Fazıl'ı ben ilk defa orada dinledim. Nurettin Topçu'yu orada dinledik. Rahmetli Yağmur Yayınları sahibi İsmail Dayı vardı. Orada onları dinledik. Daha sonra bu Milli Türk Talebe Birliği bünyesinde bir sinema kulübü kuruldu. Yücel Çakmaklı rahmetli orada konuşmalar yaptı. Onu hatırlıyorum. Yine kulakları çınlasın, Üstün İnanç abimiz orada dinlediğimi hatırlıyorum. Tarık Buğra bir konferans vermişti. Onu hatırlıyorum. Bir açık oturum gibi bir şey yapılmıştı. Tabii bunların hepsi rahmetli oldu. İşte Yücel Çakmaklı, Metin Erksan, Halit Refik'in katıldığı milli sinema, ulusal sinema şeklinde bir açık oturum yapılmıştı. Yani o gidip geldiğimiz en önemli yer bu Milli Türk Talebe Birliği idi. Daha sonraki yıllarda zannediyorum 3. veya 4. sınıftayken bu sefer Beyaz Saray'da Enderun Kitabevi, Enderun Sahaf dükkanı. Fakat orası hem kitap alışverişi yapılıyor ve aynı zamanda da özellikle cumartesi günleri kitapla beraber sohbet yapılırdı. Yani tanınmış, mesela hepsi rahmetli oldu onların. Enderun'un şeyhi dediğimiz Ali İhsan Yurt Hoca. Onun köşede bir sandalyesi var. Mutlaka cumartesi 2'den sonra oraya gelir. Onun dışında birçok gelen giden olur. Mesela birçok Mahiriz rahmetli arada bir gelir giderdi. Yani onu orada tanıdık. Yine yakında vefat etti Turgut Kut'u orada tanıdım.
Fakülteden, üniversiteden bazı hocalarımız gelir giderdi. Bir Ala Bey vardı gayet böyle şık giyinen. Cengiz Bey vardı, matematik profesörü. Yani hatırlayabildiğim kadarıyla. Tabii Enderun'un kurucularından Ertuğrul Düzdağ, İsmail Erünsal, işte Enderun'un sahibi İsmail Özdoğan ve asıl Enderun dolayısıyla söylemek istediğim, şimdi parti parti kitaplar gelir. Yani sahibi vefat etmiş, ailesi kitaplarını toptan yapıyor. Böyle parti parti kitaplar gelirdi ve biz orada kendi alanımızla ilgili bir takım kitapları seçeriz. Tabii talebe olmamız dolayısıyla peşin para verecek durumda değiliz. Rahmetli İsmail Bey, İsmail Özdağ, veresiye defteri açardı bizim için. İşte şu kitapları aldık, verdim. Ve ay sonunda veya yeni ay başında Edirne'den babamdan para geldiği zaman götürür, işte taksit yapardık. Bu sayede ben kendi sahamla ilgili Enderun Kitabevi'nden çok önemli sahafiye kitapları diyebileceğimiz şeyler satın aldığımı hatırlıyorum. Mesela bunlar arasında eski harflerle Nedim Divanı, Halil Nihat Boztepe'nin bastığı Nedim Divanı. Yani şimdi kolay kolay bulunmayan şeyler. Osman Nuri Peremeci'nin bir Edirne tarihi vardır. Yani kıymetli bir kitap. Bunları aldığımı hatırlıyorum. Bunların dışında yine sahamla ilgili çok önemli kitaplar. Bu veresiye defterine yazdırılmak suretiyle edindiğim şeylerdir. İşte bu vesileyle de işte İsmail Bey'e de rahmet dileme istiyorum. Yani bir de daha sonra yine üniversite son sınıfta mezun olduktan sonra gidip gelme başladığımız bu Milliyetçiler Derneği vardı. Şimdi Birlik Vakfı Çemberlitaş'ta. Orası vardı. Madem açıldı onu da söyleyeyim. Yine muhtemelen son sınıfta iken kubbe altında, ama şimdiki kubbe altı değil de Çarşı Kapı'daki, şimdiki Yahya Kemal Üssü olan binada rahmetli Nihat Sami Banarlı kubbe altını, cemiyetini kurdu ve orada salı ve perşembe akşamları saat 5'ten sonra şeyler yapılıyordu, konferanslar veriliyordu. Ve orası da bir tür açık üniversite gibiydi. Biz fakülteden derslerden çıkıp koşa koşa mutlaka giderdik oraya. Yani okulların açık olduğu mevsimlerde salı ve perşembe akşamları mutlaka orada konferanslar oluyordu. Yani orada da tabii Nihat Sami Banarlı zaman zaman konuşur. Ekrem Hakkı Ayverdi, Samiha Ayverdi, Uğur Derman, Faruk Nafiz Çamlıbel, Kaya Bilgegil, hatırladım, Cemil Meriç, Mehmet Eröz rahmetli. Yani bunları hep Sabri Ülgener, hep bunları orada dinleme şansımız oldu. Yani burası da şimdi o yıllarda şimdikinden çok farklı olarak kültür merkezleri, kültür muhitleri çok fazla değildi. İşte bu saydığım yerler, işte Milli Türk Talebe Birliği, Kubbealtı, Milliyetçiler Derneği, Enderun, bir de Marmara Kıraathanesi vardı. Oraya da zaman zaman giderdik. Marmara Kıraathanesi, yani şimdi tabii iş merkezi veya alışveriş merkezi oldu. Caddeye bakan büyük bir salonun pencere önünde büyük bir masa. Orada da rahmetli Ziya Nur, oranın bir tür şefi gibiydi. Ziya Bey'in Karaköy'de matbaası vardı, fakülteler matbaası. Matbaadan çıkar, işte akşam üzeri bekar, akşam üzeri çıkar, saat 5'e 6'ya doğru gelir. Orada daha çok tarihi şeyler yapılırdı, konuşmalar yapar. Bir işte masa etrafında bir 10-15 kişilik bir grup olurdu. Rahmetli mutlaka evlenmeden önce Erol Güngör,
Mehmet Genç hatırlayabildiğim kadarıyla, Mehmet Niyazi Özdemir gibi kişiler, o Nuri Karahöyüklü Teknik Üniversite hocası, Ahmet Nuri Yüksel, yani bunlar hep o yılların bir kısmı üniversite hocası, yani entelektüel çevreden insanlar. Daha çok bu Marmara'da sohbetlerde daha çok Ziya Bey şey yapar, konuşur. Ama daha çok böyle hatırladığım kadarıyla bir monolog gibi. Hatta sesi fazla çıkmaz, biraz uzakta duranlar, işte, abi biraz yüksek sesle konuşsanız biz de duyalım falan. Bu da kızar, megafon mu getireceğiz falan gibi, yine bildiği tarzda. Yalnız bu Marmara ve Milliyetçiler Derneği'nin bir şeyi vardı, o önemli. 17 Eylül, çok iyi hatırlıyorum, 17 Eylül'de Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla her yıl bir otobüs kiralanır. Bu Marmara gidip gelen arkadaşlar masrafı karşılamak üzere Söğüt'e gidilirdi. Bir gece önceden gidilir, orada yatılır. Ertesi gün Söğüt'teki o şenliklere katılır. 2 defa ben de katıldım o şeye. Hatta fotoğraflarımız vardır. Yani çok güzel şeyler oldu. İşte otobüste gidip gelirken okunan şiirler, ilahiler vesaire, çok bambaşka bir hava. Zaman zaman yine bu Marmara cemaati diyorum ben ona. Bu Söğüt gezileri dışında da bir defa İznik'e gidilmişti. Bir defa Bursa'ya gidildi. Bir defa Edirne'ye gidildi topluca. Yani kültürel anlamda bu çok verimli. Yani bizlerin yetişme çağlarında bu gezilerin de çok faydalı olduğunu şimdi hatırlıyorum. Yani kubbe altında dediğim gibi mesela işte Kaya Bilgegil, Fevzi Abdullah Tansel daha çok edebiyatla ilgili şeyler, konularda konuşmalar yapıyorlardı. Sabri Ülgener daha çok iktisat tarihi, yani her biri kendi alanıyla ilgili şeyler, konferanslar veriyorlardı. Uğur Bey'i ben ilk defa orada dinledim. Hat sanatıyla ilgili şeyler, konferanslar yaptığını. Yine bizim fakülteden hocamız oldu. Ömer Faruk Akün mesela mezar taşları üzerine, onu çok iyi hatırlıyorum. Mezar taşları üzerine, yani Osmanlı dönemi mezar taşları üzerine bir konferans vermişti. Ve bizim bu işte Fatih Camii Haziresi'ndeki Karacaahmet mezarlığın, yani Osmanlı döneminden kalma mezarlıklardaki ya da hazirelerdeki mezar taşlarının bir tür açık hava müzesi niteliğinde olabileceğini söylemişti ki, yani o zamana kadar biz işte mezar taşları görürüz ama bunların böyle bir tarihi değeri, estetik değeri olduğunun farkında değildik. Bu bize böyle bir şey telkin etmiş olması açısından bunu çok önemli şey buluyorum. Yine hocanın, Ömer Faruk Akün hocanın Türk dili karşısında Türk münevveri diye bir konferansını hatırlıyorum. Orada da işte Türkçenin önemi, Türkçenin zenginliği, ama işte bu zaman zaman Türkçe'de bu tasfiye hareketleri, sadeleşme hareketleri, öz Türkçecilik adı altında Türkçenin bozulması üzerine verdi. Hatta bu Kubbealtı yayınlarına küçük bir kitapçık halinde de yayınlanmış idi. Onları hatırlıyorum. Nurettin, soyadını şimdi hatırlayamıyorum. Nurettin Özdemir diyeceğim, giriyorum ama tam emin değilim. Karagöz'le ilgili bir kitabı vardır. Onun bir konferansını hatırlıyorum. Osmanlı dönemindeki bu mehter üzerine, mehter grubu, mehter takımı üzerine bir konferans vermişti. Hatta şunu söyledi, onu da çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki, mehter takımı şimdiki gibi böyle bir göstermelik değil. Osmanlı döneminde o kadar kalabalık ki ta Topkapı Sarayı'nın önünden başlıyor, ta Edirne Kapı surlarına kadar böyle bir şey. Düşünün dedi, bunların çaldığı, enstrümanların çıkardığı ses. Yani
Rumeli'de savaşa, muharebeye giderken böyle bir ordunun önünde bu mehter takımının bütün enstrümanlarını, işte davulları, zurnaları ve diğerlerini çaldığı zaman çıkardığı ses. Yani yer gök inliyor. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Soyadını hatırlayamadım şimdi. Nurettin Bey diye. Yani bütün bu yani diğer hocaların da verdiği konferanslar, yaptıkları konuşmalar gerçekten bizim o üniversite yıllarında, yetişme çağlarımızda Türk kültürünü, geçmişi, tarihi, edebiyatımızı, sanatımızı ilgilenmemiz, yönelmemiz açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bunlar. Gerçekten çok faydalı oldu. Ve dediğim gibi o yıllarda şimdiki gibi şimdi siz de biliyorsunuz hemen her gün İstanbul'da birçok yerde şey var. Aynı anda tarih konusunda, edebiyat konusunda, sanat tarihi konusunda sempozyumlar var, seminerler var. Ama o yıllarda bu kadar fazla değildi. Dediğim gibi 4-5 yer vardı. Ve her birine şey yapabiliyorduk. Koştura koştura yetişiyorduk. Faydalı oldu yani o yıllarda. Tabii bugünlere o yıllardan gelindi. Yani onlar olmasaydı bugünkü şeyler de kolay kolay olmazdı. Yani şu anda hala duruyor. Yani Çarşıkapı'daki Kara Mustafa Paşa Medresesi. Yani asıl şey oradaydı. Yani Nihat Sami Bey'in kurdu. Daha sonra şimdiki Çemberlitaş'a çok sonraki yıllarda geçildi. Yani oradaki dediğim gibi asıl şey Kara Mustafa Paşa Medresesi. Yani tabii mimari açıdan benim yani fazla şeyim yok. O konuda fazla bir bilgim yok. Ama dediğim gibi yani çok o konferans salonu çok geniş büyük bir şey değildi. Yani yanlış hatırlamıyorum işte sandalyeler şey yapıyor. Herhalde bir 50-60 kişinin şey yapabileceği, sığabileceği bir mekan idi. İşte 1973 yılında Kubbealtı Cemiyeti'ni Nihat Sami Bey, işte Sami Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ile beraber kurdular. Ve Kubbealtı mecmuasını çıkarmaya başladılar. Yani hem bu konferanslar yapılıyordu orada salı ve perşembe akşamları. Dediğim gibi Türkiye'nin tanınmış şahsiyetlerini, kültür adamları davet edilip hem de 3 ayda bir bu Kubbealtı mecmuası yayınlanıyordu. Tabii o ilk sayılar gerçekten çok kaliteli şeylerdir. Başta Nihat Sami Bey'in yazıları olmak üzere işte Kaya Bilgegil, Fevzi Abdullah Tansel, Orhan Şahik Gökyay, yani, hatırlayabildiğim kadarıyla Ekrem Hakkı Ayverdi gibi, Uğur Derman gibi şahsiyetlerin yazılarıyla uzun yıllar böyle çıktı. Daha sonraki yıllarda yani bu Nihat Sami Bey, Ekrem Hakkı Bey ya da Sami Ayverdi'nin vefatından sonra da yine Sami Ayverdi'nin torunu Sinan Bey, Sinan Ulağant yine o dergiyi uzun yıllar, birkaç sene öncesine kadar çıkardılar. Ben de o yazı ailesine katıldım. Yani benim de orada Kubbealtı Mecmuası'nda sahamla ilgili birçok makalem yayınlandı. Bir de onların asıl, evet kitap, bir de onu da madem yeri geldi söyleyeyim. Nihat Sami Bey'in gerçekten çok önemli, yani bizim edebiyat tarihimiz açısından, kültür tarihimiz açısından çok önemli bir şahsiyettir. Onun Resimli Türk Edebiyatı Tarihi adıyla yayınlanmış Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 cilt halinde 70'li yıllarda yayınlanan gerçekten çok önemli bir edebiyat tarihi vardır. Defalarca basıldı. Bizim yani Türkoloji alanının, tarih alanının böyle bir tür el kitabı gibidir bu. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Onun dışında kendi makalelerini toplandığı birçok kitabı var. Bunların arasında Türkçenin Sırları çok önemli bir kitap. Üniversitelerde yıllarca ders kitabı olarak okutuldu. Hala okutuluyor. 20-30 baskı yaptı. Önemli bir kitap. Bir de asıl bütün bunlarla beraber Nihat Sami Banarlı Hoca'nın asıl önemli taraflarından biri
Yahya Kemal'in uzun yıllar yanında bulunmuş olması, biliyorsunuz Yahya Kemal hayattayken ne şiirlerini ne diğer kitaplarını bastırmıyor. Kendine göre bir takım sebepler dolayısıyla. Yahya Kemal'in vefatından sonra onun adına Yahya Kemal Enstitüsü'nü kurdu Nihat Sami Bey ve o enstitünün yayınları olarak Yahya Kemal'in bütün eserlerini, başta şiirleri olmak üzere, onları Yahya Kemal daha hayattayken planlamışlar, isimler verilmişti. Bir kısım şiirleri Kendi Gök Kubbemiz adıyla, eski tarzda yazdığı şiirleri Eskişehir'in Rüzgarı'yla adıyla, rübaileri, Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş adıyla ve diğer kitaplarını Eğil Dağlar, Aziz İstanbul, Edebiyata Dair, Çocukluğum, Gençliğim, Tarih Musahabeleri adıyla bunları peyderpey yayınladı. Yani evet, Yahya Kemal hayattayken 1958 yılında vefat ediyor. Bir efsane halinde yaşıyor. Onun şiirleri işte bir kısmı ezber, ağızdan ağza dolaşıyor. Bir kısım etrafında bulunanların defterleri vardı. Ben bunlardan bir kısmını gördüm. Yahya Kemal izin verdiği müddetçe o şiirlerini defterlere kaydetmişler. O defterler elden ele dolaşıyor ama basılı, yayınlanmış kitabı yok. Yani Yahya Kemal'i bir varlık olarak, bir edebi şahsiyet, büyük bir şair olarak Türk kültürüne, Türk kamuoyuna kazandıran Nihat Sami Banarlı'dır. Yani bu da önemli bir şey. Dediğim gibi yani o daha çok hafta sonları oluyordu oradaki konferanslar. İşte Necip Fazıl'ı birkaç defa orada şey yaptığını dinledim. Necip Fazıl'ın her zaman yaptığı konuşmalar gibi, ki onların çoğu yayınlandı daha sonra. Daha çok onlar gençliği heyecanlandırıcı nitelikte konferanslar. Yani işte Türk milletinin büyük bir geçmişi olduğu, şeyden geldiğimiz, geçmiş büyük bir tarihimiz olduğu, ancak belli bir tarihten sonra aldatmacalarla bizi kandırılmış olduğumuzu ve gerçek tarihimizi öğrenmemiz gerektiği, işte onun biliyorsunuz mesela Ulu Hakan, Abdülhamit Han meselesini gündeme getirdiğini, işte Ayasofya'nın niye müze haline getirildiği falan, yani bu konularda şeyler yaptığını, konuşmalar yaptığını hatırlıyorum. İşte Nurettin Topçu daha çok ahlak üzerine, ahlak felsefesi üzerinde konuşmalar yaptığını hatırlıyorum. Tarık Buğra daha çok roman, edebiyat üzerinde yaptığı konuşmalar. İşte demin söylediğim gibi bu ulusal sinema, milli sinema, rahmetli Yücel Çakmaklı milli sinema diyordu. Hatta işte onun çevirdiği o doğrultuda bir takım şeyler var. Huzur Sokağı gibi filmler var. Halit Refik'in Ulusal Sinema Kavgası diye bir kitabı yayınlanmıştı. Hareket Yayınlarından o yıllarda. Yani böyle bir Metin Erksan, Halit Refik ve Yücel Çakmaklı'nın katıldığı gerçekten böyle bir hararetli bir sempozyumu çok iyi hatırlıyorum. Yine orada zannediyorum Yücel Çakmaklı'nın yardımı ama daha çok Üstün İnanç, o daha çok tiyatro alanında bir yönetmenlik yapıyordu. Onun yardımlarıyla benim de çok yakın arkadaşım, beraber hatta bir süre kaldığımız aynı evde, Mustafa Miyasoğlu'nun Umut Suları diye bir piyes hazırlamıştı. O Milli Türk Talebe Birliği'de sahnelendi. O da bayağı bir o yıllarda bir ses getirmişti. Hatta fakülteden hocalarımız, Mehmet Kaplan, İnce Gün gibi hocalarımız da o piyesi seyretmişler idi. Yani hakikaten o yıllarda Milli Türk Talebe Birliği birçok, yani sadece bu kitap kulübü, sinema kulübü değil, onun dışında başka etkinlikleri de vardı. Gerçekten böyle bir kültür merkezi mevkiindeydi Milli Türk Talebe Birliği.
Daha sonra bu 80'li yıllardan sonra kapatıldı orası. Uzun süre kapatıldı ama 5-6 yıl önce tekrar Milli Türk Talebe Birliği adıyla tekrar açıldı. Zannediyorum yine orada bu tür şeyler, kültürel etkinlikler devam ediliyor. Yani doğru dürüst şey yapamıyorduk. Mesela tam ders sırasında, ders yapılırken amfilerde bir grup geliyor, işte bir arkadaşımız öldürüldü, hadi tatil ediyoruz. Zorla bazı hocaları dersten çıkarmaya kalkıyorlardı. Yani çok iyi hatırlıyorum. Birkaç defa Mehmet Kaplan hocayı çıkarmakla, hoca direndi, çıkmadı. Yani dersten sonra da veya başka bir derste de şunu söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Yani üniversitede derslere müdahale edilmesi, böyle kendini bilmez bir takım talebelerin müdahale edilmesi, üniversitenin temeline dinamit koymak gibidir diye böyle bunu sık sık söylediğini hatırlıyorum. Tabii şeye uğruyordu, yani kesintiye uğruyordu. Tam havasına girmişsiniz derslerin, daha yeni adapte olma. Yani lise tahsili çok farklı bir şey, üniversite tahsili çok daha farklı bir şey. Tam derslere konsantre olmak üzeresiniz. İşte boykot yapılıyor. Bir hafta 10 gün dersler yapılmıyor. Dersler tatil ediliyor. Mesela bir de şunu çok iyi hatırlıyorum. Birinci sınıfta iyiydik. İşte iyi kötü yarım yamalak dersler yapıldı. 2 sömestr. Mayıs ayı, işte Mayıs ayı sonu, hatta imtihan günleri ve o zaman ki sınavlar şimdiki sistemden çok farklıydı. Yani bana sorarsanız eski sistem çok daha iyiydi. Ben şu andaki sistemi yapmıyorum, pek beğenmiyorum. Eski sistemde mesela Türk Dil Edebiyatı bölümünde 4 o zaman kürsü tabir ediliyordu. Şimdi ana bilim dalı deniliyor. 4 kürsü vardı. Eski Türk Edebiyatı kürsüsü, yeni Türk Edebiyatı kürsüsü, eski Türk Dili kürsüsü, yeni Türk Dili kürsüsü ve yıl sonu imtihanında önce yazılı olarak bu 4 kürsüden toptan hepsine birden imtihan yapılıyor. Bütün hocalar ayrı ayrı soru soruyorlar ve uzun 3-4 saatlik bir imtihan. Birisinden kalırsanız hepsinden kalmış oluyordunuz. Yazılıyı verdikten sonra aynı şekilde sözlüğe giriyordunuz. Yani gerçekten çok barajdı birinci sınıf ve çok zordu. Yani çok iyi hazırlanmanız gerekiyordu. İmtihan günleri işte Mayıs bitti. Haziran'da imtihanlar yapılacak. Yani 15'inden sonra imtihan günleri belirlendi. Hazırlanıyoruz. Özellikle Osmanlıca biliyorsunuz Türkolojinin temelidir. Bazı arkadaşlarla oturup topluca dersler çalışıyoruz falan. Tam böyle hazırlandık. Bir boykot yapıldı ya da bir şey oldu. Dediler ki imtihanlar yapılmayacak. İmtihanlar, yani o dönem ilk defa işte 69-70 yılı, 69-70 dönemi böyle biz hayal kırıklığına uğradık. Yani zaten birinci sınıf, yeni gelmişiz, yeni adapte olmaya çalışıyoruz. İyi kötü imtihanlara hazırlanmışız ve imtihanlar yapılmayacak, ertelendi Eylül ayına. Ben çok iyi hatırlıyorum, o yaz tatilinde Edirne'ye ailemin yanına gitmedim. İstanbul'da kaldım. Ve bütün o yaz tatili boyunca kütüphanelere gidip, mesela şimdi Bayezid'de Hat Müzesi olan bina o zaman belediye kütüphanesiydi. Oraya gidip orada ders çalışıyorduk. Osmanlıca kitaplar alıyordum. Onları okumaya çalışıyordum. Ya da şimdi İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin hemen yanında Hasanpaşa Medresesi. O zaman Türkiyat Enstitüsü binasıydı. Oraya gidip orada ders çalışıyor. Yani yaz tatilimizi bu şekilde değerlendirdik. Tabii yani hem eğitim açısından hem hocalarımızın morali bakımından hem öğrenciler bakımından bu inkıtaa uğramalar, yani derslerin kesilmesi vesaire çok olumsuz etki yapıyor. Yani bu hareketler başlangıçta masum öğrenci hareketleri, masum istekler gibi başladı. İşte
Mesela bu isteklerden biri de az önce söylediğim bu baraj sistemi gerçekten çok zordu. Çok zordu. Yani aynı anda 4 kürsünün bütün şeylerini hazırlanıyorsunuz. Önce yazılıya giriyorsunuz, onu kazanacaksınız, sonra sözlüye gireceksiniz. Ve mesela bir kürsüden kalıp veremeyip bütün hepsinden kalan şeylerimiz vardı. Arkadaşlarımız bulunuyordu. Gerçekten işte bunun değiştirilmesi filan gibi başlangıçta masum öğrenci hareketleri şeklinde başladı ama sonra işte işgaller, boykotlar, sokak ortasında kim vurduya gitme, cinayetler yani kısa zamanda anarşiye dönüştü ve zirveye ulaştı. İşte neticede de biliyorsunuz bu 70 bir muhtırası, ondan sonra 80 darbesi böyle bu adım adım bu şekilde gelişti. Yani biz maalesef bütün bunları yaşadık ve çok talihsiz, çok kötü bir üniversite tahsil hayatımız oldu. Yani doğru dürüst dediğim gibi o çok kıymetli hocalardan gerektiği gibi yararlanamadık. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin çevresinde şimdiki gibi kafeler falan yoktu o yıllarda. Sadece bir takım kahvehaneler var. İşte bunların en tanınmışı az önce bahsettiğim Marmara Kıraathanesi. Orada daha çok akşam saatlerinde ama genellikle Ziya Bey, Ziya Nur konuşur. İşte masa etrafında olanlar dinler. Zaman zaman cesaret edip bazı sorular yöneltirler. Ama daha çok tarih, Osmanlı tarihi şey yapılırdı. Yani o Marmara sohbetlerinin esas şeyi, konusu buydu. Bunun dışında işte Enderun'dan bahsettik. Enderun bulunduğu Beyaz Saray bir han belli bir saatte zannediyorum saat 7 civarında kapanırdı. Yarım kalan sohbetleri devam etmek üzere biz bir grup halinde yine Ali İhsan Yurt Hoca'nın yanında hemen yine Beyaz Saray'ın yanında Yumni Pastanesi vardı. Oraya gidilir. Orada yine geç saatlere kadar sohbet devam eder. Yaz aylarında bazen yine toplu halde Bayezid Camii'nin arka tarafındaki maalesef şimdi yıkıldı o Çınaraltı. Çınar vardı. Çınar yıkıldı maalesef böyle bir lodosta. Çınaraltı'nda çay bahçesi vardı. Orada devam ederdik. Bazen bu şimdi eski Simkeşhane ama şimdi Orhan Kemal Kütüphanesi'nin hemen üst tarafında yine bir açık çay bahçesi. Bazen orada devam edilir konuşmalara. Bazen de kış aylarında yine Enderun'dan çıktıktan sonra fakültenin karşısına şimdi zannediyorum oteller var orada. Bir kahvehane vardı. Nargile, sigara içilen büyükçe bir kahvehane. Oraya giderdik. Gece geç saatlere kadar, yani 11-12'lere kadar yine sohbetlere oralarda devam edilirdi. Yani üniversite çevresinde hatırlayabildiğim kadar bunlar vardı. Tabii bir de Sahaflar Çarşısı var. Yani şimdiki Sahaflar Çarşısı. Tabii o yıllarda şimdi Sahaflar Çarşısı'nın adı Sahaflar ama maalesef sahaf dükkanı da yok. Yani sahaf demek daha çok eski kitapların alım satımının yapıldığı mekanlar anlamında. Sahaf işte suhuftan, sayfeden geliyor. Benim öğrencilik yıllarımda, asistanlık yıllarımda gerçekten orada hakiki manada sahaflar vardı ki işte bunlardan birisi hem bu Karagümrük Cerrahi Tekkesi'nin şeyhi Muzaffer Hoca, Muzaffer Uzak hem de biz daha çok aşağıda merdivenlerden inmeden bu demin sözünü ettiğim İbrahim Manav'ın bitişiğinde Necati amca vardı. Necati Alpas. Necati amca gerçekten müşterilerinin hangi müşterinin ne tür kitaplar aradığını bilen bir şeydi. Ona göre kendisine gelen kitapları tasnif eder, ayırır. Siz sahaflardan geçerken çağırır sizi. İşte sana bir kitap ayırdım.
sana şöyle bir kitap ayırdım diye ve pazarlık yapmaz fakat söylediği şeyler, fiyatlar son derece makul şeylerdi. Yani öyle bir tabir vardır. Sahafı bir insaf birisi değildir rahmetli Necati amca. Mesela o yıllarda ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim ders kitabımızdı fakat bulunmuyor. O yıllarda da şimdiki gibi fotokopi de yoktu. Fotokopi olmayan yıllar. Daha sonra bir fotokopi çıktı. Çok özel bir kağıda, mumlu kağıda. Onlar da çok pahalı. Mesela Tevfik Fikret'in Rübab-ı Şikeste adlı kitabı, şiir kitabı bizim ders kitabımızdı. Hocalar o kitaptan şiirler işlerler. İmtihanda oradan sorular çıkar. Mutlaka onu edinmemiz gereken bir kitap idi. Evet, yine gerek üniversite o yıllarda gerek üniversite hocalarını gerekse biraz kültürle, edebiyatla, kitapla ilgilenen öğrencilerin gidip geldiği mekanlardan birisi de Sahaflar Çarşısı idi. O yıllarda şimdi belki hatırlarsanız bu orta yerde meydan şu anda etrafı çevrilmiş bir vaziyette. Hatta İbrahim Müteferrika'nın çok kötü bir büstünü de yapmışlar oraya. O yoktu yani orası açıktı. Dükkanlar dışında yani o sahaf dükkanları bir de onun dışında zaman zaman bazı kişiler kendi kitaplarını ya da tasfiye etmek istedikleri şeyleri getirirler yığın halinde orada perakende vaziyette şey yapılırdı. Çok ucuz fiyata satılırdı. Çok iyi hatırlıyorum. Bir seferinde yine bir genellikle biz rahmetli işte Sedat Yenigün, Mustafa Miyasoğlu arkadaşlarımız, Bekir Oğuz Başaran aynı sınıfta ki arkadaşlar yaz aylarında genellikle işte fakülteden çıkınca mutlaka bir Sahaflar Çarşısı'na bir uğrarız. Ne var ne yok. Özellikle bu açıktaki sergilerde işte bizi ilgilendiren bir takım kitaplar. Bir seferinde çok iyi hatırlıyorum. Bir yığın halinde böyle rahmetli Sezai Karakoç'un çıkardığı 1960 yılında çıkardığı 2 sayıdır. Diriliş dergisinin ilk 2 sayısı. O pek bulunmayan bir şey. Herhalde bir depoda kalmış. Böyle bir yığın 25-30 kadardı. Birisi sarı kapaklıdır, birisi beyaz kapaklı. Ben hepsini satın aldım. Yani çok uygun bir fiyata. Sonra işte arkadaşlarıma onları dağıttım hatırlıyorum. Yani böyle şeyler oluyordu bu açıktaki sergilerde. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu Enderun'dan çıktıktan sonra birkaç defa da bu veznecilerde o yıllarda bir, şimdi adını hatırlayamıyorum, eski bir tekke binasıymış. Orada yine sohbetler yapmış olduğumuzu da hatırlıyorum. O Helvai Tekkesi değil. Bu şimdi üniversitenin hukuk fakültesine bağlı bir şey var. Ahşap binalar nedir oraların tam adını hatırlayamıyorum. O yani hukuk fakültesinin bir şeyi. Onların yanında yani şimdi bir yeni bir bina yapıldı. İkisinin arasında bir eski bir tekke vardı. Şimdi hatırlayamadım adını. Bu şimdi iyi bir sahaftır. Turkuaz Nedret İşli. Onun abiyi Necdet İşli. Onlar ikamet ediyorlardı o tekke binasında. Oraya gidip geldiğimizi şey yapıyorum. Yani orada sohbetler daha çok dini, tasavvufi sohbetler yapılmış. Yani üniversite çevresinde hatırladığım kültürel mekanlar bunlar idi o yıllarda. Hisar dergisi şöyle Ankara'da işte çıkıyor. Yani daha önce de 1960'lı yıllardan galiba belki de 50'li yıllardan beri çıkan bir dergi. Ben işte fakülte 1. sınıfta iken
tesadüfen yan yana düştüğümüz bir arkadaş Bekir Oğuz Başaran. O az önce anlattığım o baraj imtihanında galiba Uygurca dersi de vardı bizim birinci sınıfta. Uygurca dersini verememiş. Zor bir dersti bu. Ayrı bir Uygurca alfabesi vardır. Onu öğreneceksiniz. Uygurca metinler okutuluyor. O dersi verememiş. Dolayısıyla bütün derslerden sınıfta kalmıştı. Bekir'le beraber aynı yan yana düştük bir gün derste. Bekir dedi ki, arkadaş işte tanıştık filan. Dedi ki bu Kaplan Bey'in dersleri çok önemlidir. Bunları hiç kaçırmamak lazım. Başka bir derste de dedi ki bu Kaplan Bey her ay Hisar dergisinde güzel yazılar, denemeler yazıyor. Onları da okumak lazım. Peki nerede bulacağız bu dergiyi? Herhangi bir bayide satılmıyordu o yıllarda Hisar dergisi. Dedi ki abone olmak lazım. Peki nasıl abone olacağız? Hatta benim çok iyi hatırlıyorum. Beraberce aldı beni. Bayezid Postanesi'ne gittik. Orada 6 aylık ya da 1 yıllık abone oldum ben Hisar dergisine. Ve her ay işte Kaplan Bey'in, daha başka kişilerin yazıları yayınlanıyordu. Daha sonraki yıllarda Cemil Meriç'in güzel yazıları yayınlandı. Ben fakülteden mezun olduktan sonra da işte 72'de ben mezun oldum. İşte iyi kötü ben de bir şeyler, işte arkadaşlarımın da biraz teşvikiyle yazılar kalem aldım. Acemice bir takım yazılar. İşte bir kısım yazılarım 74-75'li yıllarda Hisar dergisinde yayınlandı. Tabii o zaman hayattaydı Münevver Ayaşlı, belki adını duymuşsunuzdur. Eski İstanbullu bir hanımefendi. Bu Abdülhamit devrinde önemli bir isim. Hatta Viyana'da sefirlik yapmış, orada intihar eden bir Sadullah Paşa vardır. Onun ailesinden biriyle evli bu hanımefendi. Beylerbeyi'nde yalısı vardı. Birkaç defa bir arkadaş grubuyla ziyaretine gitmiştik. Hatta onun Dersaadet diye bir kitabı yayınlanmıştı o yıllarda. Onu tanıtan bir yazı yazdım. Hisar dergisinde yayınlandı. Daha sonra Münevver Ayaşlı ile bir konuşma, bir röportaj yaptım ben. İşte kendi hayatıyla ilgili, eski İstanbul kültür hayatıyla ilgili, onun kültür çevresiyle ilgili. O da Hisar dergisinde yayınlanmış idi. Yani Hisar'la bu şekilde münasebetimiz oldu. Bir de şu, onu da nakledeyim. Zannediyorum ben asistan olduktan sonra, 79'dan sonra, o yıllarda bizim İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde, siz de orada okudunuz, ama tabii şey değişti çok. O yıllarda yani YÖK'ten önceki dönemde, 80'den önceki yıllarda Edebiyat Fakültesi'ne işte caddeden girdiğiniz zaman hemen girişte bir matbaa vardı. Zannediyorum şimdi orası yemekhane olmuş. Matbaa vardı. Edebiyat Fakültesi matbaası. Orada fakülte mensuplarının, hocaların hazırladıkları kitaplar, her bölümün bir de dergisi vardı. İşte mesela sanat tarihi yıllığı, bizim Türkiyat Mecmuası, Türk Dili Edebiyatı dergisi, her bölümün dergisi. Bunlar hocalar tarafından hazırlanır, idareye teslim edilir, sıraya konur. Ondan sonra sıra geldiği zaman da o matbaada basılırdı. Ve her ay fakülte matbaasında basılan kitaplar, ki 5-6 tane olurdu, bazen daha fazla. Şimdiki gibi bankamatiklerin henüz olmadığı yıllarda ay başlarında muhasebe müdürü fakülte hocalarının maaşlarını dağıtırken ayniyat müdürü de basılmış kitapları hocalara dağıtırdı. Yani fakültenin hemen hemen bütün kitapları bu şekilde temin ediyorduk. Bir yıl, işte ben asistan olduktan sonra rahmetli hocalarımızdan Mehmet Çavuşoğlu'nun bir divanı yayınlanmış. Helaki miydi, Vasfi miydi? Tam şimdi adını hatırlayamıyorum. Rahmetli Kaplan Hoca da onu gece okumuş o divanı. Takıldığı, anlayamadığı bir beyt. Ertesi sabah
Çavuşoğlu'nu çağırdı odasına. Mehmet dedi, işte şu divanı okudum, şu beyti ben anlayamadım. Bunu bana bir şerh eder misin, bir açıklar mısın? Çavuşoğlu hocaya onu uzun uzun şerh etti. Hoca dedi ki, Mehmet, bu bana anlattığın şeyleri bir yazı haline getir. Hocam ya bunlar herkesin bildiği şeyler, bunlar yazı olmaz. Yok dedi, ben bilmiyorum mesela. Bunları sana emrediyorum, bir yazı yap. Bu gece yap. Hakikaten o gece onu bir yazı haline dönüştürmüş. Ertesi sabah getirdi hocaya. Hoca bana verdi. Dedi ki bunu bir zarfa koy. Benim adıma Ankara'ya Hisar Dergisi'ne Mehmet Çınarlı'ya gönder. Ve o Hisar Dergisi'ne yayınlandı. Çavuşoğlu'na dedi ki bundan sonra her ay böyle bir yazı deneme tarzında ama daha çok divan edebiyatını ilgilendiren yazılar istiyorum senden. Ve galiba bir 10-15 kadar yazı yazdı bu şekilde. Yani Hisar Dergisi'nin kapanmasına kadar. Ve daha sonra da bu yazıları Divanlar Arasında diye bir kitap halinde yayınlandı. Ankara'da Akçağ Yayınları var hala. Oradan ilk baskısı yayınlandı. Daha sonra da burada Kitabevi tarafından yayınlandı. Yani o yılların üniversite ortamı bu şekildeydi. Bir de madem buradan açıldı, rahmetli hocam Mehmet Kaplan Bey her gece eşini çok daha önceki yıllarda kaybettim, yalnız yaşıyor. Mutlaka bir kitap okur, bir dergide bir yazı okur ve ertesi sabah fakülteye geldiği zaman bizlere bir de şu, hoca erken yatar, erken kalkarmış yani kendi şeyine dediğine göre. İşte sabah ezanıyla uyanırım. Ya Kur'an-ı Kerim'den ama yeni harflerden okuduğunu, bazen Mesnevi'den okuduğunu ve mutlaka bir deneme, bir sayfalık, iki sayfalık bir deneme yazar. Böyle bir alışkanlık haline getirmiş. Onu kendi üstadı Alain, Fransız filozofu, düşüncelerinizi söyleyerek değil yazarak anlatınız diye onu kendisine şiar edilmiş. Hemen hemen her sabah böyle bir deneme yazar. Getirir ertesi sabah bize verir. Bunu daktilo edin, o zaman bilgisayar yok. Daktilo ederiz. Derdi ki hoca bize itimat eder. İşte cümle düşüklüğü varsa, imla hatası bunları siz düzeltin. Ondan sonra da bu yayınlanabilecek bir duruma gelirse dipnotu konması gerekiyorsa koyun. Ya işte Hisar Dergisi'ne Ankara ya da Ahmet Kabaktan'ın çıkardığı Türk Edebiyatı Dergisi'ne ya da işte Kubbealtı Dergisi'ne bunları gönderin diye. Böyle bir şey. Yani her sabah geldiğinde mutlaka gece okuduğu eserle ilgili yani sürekli şeydi. İşte edebiyatla, kültürle, tarihle ilgili konuşmalar. Yani onun dışında gündelik olaylarla, hele hele siyasetle asla şey olmazdı. Bir münasebet olmaz. Bir de şunu derdi sürekli olarak bize. Hepimizin bir özel hayatı var. İşte ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz ama fakülteye girerken onları kapının önünde bırakacağız. Buraya girdiğimiz zaman burada derstir, kitaptır, okumaktır, yazmaktır, ilim, irfan bunlar şey yapar ve bunu uygulamıştır. İşte biz de onların talebesi olarak bunu mümkün mertebe uygulamaya çalıştık.